Merhaba arkadaşlar, hepinize saygılar, selamlar. Evet, bugün koyunlara aşı yapacağız. Çiçek aşısı. Çiçek aşısı çok önemli bir aşı. Adem'i eve gönderdim. Yalnız arkadaşlar ben bir türlü iyileşemiyorum. Bozuyu aramaktan hastalandım. O arada galiba biraz da şey de vardı, böyle bir salgın falan da vardı. İkisi üst üste binince çok kötü oldum. Tam iyileştim, geldim bu sefer tekrar kollarımda, omzumda tekrar ağrılar başladı. Hele dün gece baya bir resmen böyle acı çekiyordum yani. İnşallah düzeliriz. Hele bu sisli puslu hava da ayrıca rahatsız ediyor insanı. Havada pus var, acayip bir pus. Sürekli insan nem çekiyor. Hep nem çekiyor insan içine. Bu da ayrıca bir rahatsız ediyor insanı. Bir içinde arızalı olan şu anda Rüzgar var. Onu da bugün eve göndereceğim. Rüzgar çünkü ayağı iyileşmiyor. O pensilin lazım ona. Rüzgar'ın hem ayak hem kulak. Yani Adem galiba görememiş ama bu ne varsa bunlar gece, özellikle o palazın darbe izlerine benziyor, o ayaktaki darbe izi. Bir de kulakta da var. Birkaç gün evde hem böyle bir et falan yesin, et suyuyla bir bakayım. Bir de şey yapayım, bir de eve gitsin, dinlensin. Kendine gelir hayvan. Hadi gel oğlum, gel. Bu çiçek aşısı çok önemli bir aşı. Biz bir sene bundan bizim 120-130 kuzu vardı. Tam 50 tane kayıp verdik. Bir de işin kötü tarafı, yani böyle keşke hani yavru açsa falan, öyle değil. Bu bir düştü mü bu sefer anaçlar da, en iriler de, bizim kuzulardan da en güzel erkek kuzular düşüyordu. Böyle hani bağışıklığı güçlü, böyle kuyrukları böyle olmuştu. Böyle kuzular her gün ölüyordu. Düşünsenize, bir yani 110-120 tane kuzusu olan bir aile için 50 tane kayıp çok büyük bir kayıp. İşte buna karşı aşılar düzenli, periyodik yapılmalı. Bu koyunculuktaki en büyük hata aşılar aksatılıyor. Yani aşı ne olursa olsun, iki elin kanında da olsa, paralı adam da tutsan, veteriner de getirsen, aşılarını kesinlikle yapmalısın. Mesela biz yazın süt kesen aşısını yaptık. Yalnız bir 50 tane arada kayıp oldu. Çünkü aşılar eksik gelmişti. Cemal amca ile Cemal dayı aşı yapıyordu. Ben de dış parazit. O arada kaçırma yapmışlardı. Sonra sayıda fark ettik. Şişelerden sayıyı çözdük. 50 taneye yakın kayıp vardı. Ve o 50'den bizim ve Serdar abinin koyunlarından en az bu sene, yani en az bir 10-15 tanesi yavru atar diye düşünüyorum. Çünkü geçen bir tanesi 60'tı da. Bu da çok büyük bir rakam. 50 koyun için 10-15 çok ciddi bir rakamdır. Bunu bir 500-600'e vurduğumuz zaman zaten o eldeki bütün kar gidiyor. Artık o işin telafisi olmaz. Onun telafisi artık gitti. Aşılar böyledir. Hani şey gibidir. Bir arabanın kaza yapmasını önlemek gibi. Uyarı tabelaları gibi. Düşünün, virajlı bir yolda gidiyorsunuz. O aşıların her biri bir tabela. Her biri bir yön gösterici. Her biri bir ışık. İşte onları takip etmek lazım. Takip etmezsen uçurumdan bam diye gidersin. Bu yüzden koyunculukta en önemli şey aşılardır. Aşılar. Hadi gel oğlum. Mesela insanlar anlatıyor diyor, eskiden hiç bu kadar aşı yoktu, eskiden şeydi. Ben hatırlıyorum, eskiden 50 koyunu alan adam 30 kuzusu vardı. Hep kayıp veriyordu yani, kimse randıman alamıyordu. Bu kadar emek veriyoruz, bari aşılarımızı düzgün yapalım.
kapatabilir. Babam, Adem, Rujhan, Ali ekip gelene kadar biz de koyunu biraz oturalım. Şu kökler de iyi, yonca kökleri. Bu güzel kızı, ben bu kızı çok seviyorum. Hürrem. Serdar abi niye kaldırmışlar bunları böyle? Yani bu Mısır ekecekler. yoncalar kartlaşmış mıydı yoksa? Yok mısır ekmezler mısır. Mısır yapacaklar ha? Yonca bu sene parayla almadı. Ha. Mısıra döndü. Mısır para etmese Yonca'ya dönecek. yonca dönecekler. Onlar da tarım işi yapıyor da sizin Evet, köylüler. onlar Onlar da hani bakıyorlar hangisi verimli. Evet, hangisi çağırdı ona döndüler hemen de. Evet. Adamlar da gözlerini tiçipler toprağa. Sen de biçiyorsun yazın. Ben de sorry. Bu Bu payıma düşen hissem var. Bunlar. Evet. Kaç tane böyle biçiyorsun mesela bir sezonda? Çok. Şöyle ara he Serdar abi. Ha. Bazı aralar daha geniş. Bazıları daha geniş, bazıları bundan da dar. He. O darlar da kalır zaten mısırlar biçilmeyene bir 10 gün kala. He. Tespit kapıp topluyor orada. Mısırlar biçilen hemen kaldırır. Sen kaldırıyorsun onları he. Zor olmuyor mu Serdar abi? Hepsini tırpanla yaz günü Iğdır sıcağında. Mecbur ne yapasın? Bizim de işimiz burada. He vallahi. Mecbur. Her gün öyle ot biçiyorsun he. Her gün sabah 2 saat akşam 2 saat. Kaç ay? 2 ay sürüyor mu? Koyunlar 5. aydaydı, bir 5. ayda başlayacak. 5. ayda başlıyorsun he. 11. aya kadar biçilik. 11. aya kadar her gün biçme işi he. Her gün biçilen ya. Allah bir Sadece bu araları biçiyorsun he Serdar abi. oralar, çizer var. Sahipleri kendisi gel diyor ha. İki Tabii, komşu diyor gel biç. Çepiş temizlensin ne yapacak oturda. He. Temizleniyor onlar için de iyi. Aradan gidiyorlar, geliyorlar. Tabii buradan yürüyüp git. Suyuna bakar, yerine Evet, bakar. evet. Onun için de rahat oluyor. Tabii. Peki ne kadar balya böyle çıkardın Serdar abi? Birinin üstünden çıkartmış. Vinnize maşallah vallahi. Ama zordur Serdar abi. Bu gel burayı biç, bu otu bir de buradan çıkar. Burası Mısır adam boyu. Tabii. Yan taraflar şey oluyor, Mısır oluyor. Adam boyunu geçiyor. Bir de bunaltıcı sıcak da oluyor. Tabii. Ha sizin burada sivrisinek de çok. Sıcakta sıcakta çalışamazsın. Ha sizin burada sivrisinek de çok. Allah'tan mamı motoru tırpanan sinek gelmiyor. Duman yapıyor ya. He. O sinekler bu. Peki o günde ne kadar yakıtla çalışıyor mesela? Şimdi ondan 3 depo pişti 3 litrede. 3 litre he. Az yakıyor, fazla şey değil. Deposu 1 litre alır. Hemen hemen 1 litre alır. He, iyiymiş o. O en azından senin işine yaramış. Tabii çalışıyor. Sonra at arabasıyla taşıyorsun. Sıra turması. Hayata götürüyorsun. Orada balya yapıyorum. Orada balya yapıyorsun. Yıkıyorsun bir daha. Evet. Zor iş vallahi. İstif edirik. Vallahi zor iş Serdar abi. Mecbur. Hayat böyle abi. Mecbur çalışacak herkes. Yok öyle. Yok öyle yatıp para kazanmak. Hayat mücadelesi vermek. 4 tane çocuk. Çok. Okul, eğitim, sen, yenge 6 nüfus. 6 nüfus. He vallahi. 3 tane de köpeğe. Ama yavaş yavaş durumu düzelttin Serdar abi. Allah can sağlığı versin. Tabii can sağlığı. He. En başta can sağlığı. Şimdi 200 araç koyun yapsan sen daha rahatlarsın. İnşallah hayırlısı. He, bu sefer daha çok çalışacaksın. Ama psikolojin rahat olur. Yok 200 anaç koyun yapsam onda daha çok çalışmayacağım. Daha çok çalışacaksın. Bunların yavrularını satıp ot alacağım. Yok abi sen dersin ki ulan ben eskiden böyle biçirdim ben daha niye parayla alayım? Yok gün geçtikçe insan eski performansını kaybeder. Düşer tabii. O heves de gidiyor İşte Serdar adam abi. yorulur. Heves de gidiyor. Adam yorulur. O heves de gidiyor. O yaşama sevinci de insan kaybediyor ya zaman Yine zaman. yine şey Düşüyor aynen. Şey. Ve yaşlanıyorsun abi. Ben zaten genç yaşta yaşlandım. Sen kaç yaşındasın Serdar abi? 42. Kaç? 42. Vallahi büyük gösteriyorsun. 50 falan Gören gösteriyorsun. sen iyi dedim. Gören de 60 yaşındasın. Yok vallahi 50 yaşında falan gösteriyorsun. Bizim soyda da biraz saç beyazlar. He var değil mi? Cinsimiz de var. İsi. Gerçi ben daha 35 yaşındayım. Ben de 40 yaşında gösteriyorum. Yok iyisin sen. iyisin. He vallahi. He. Allah sana sağlığı versin abi. Aynen öyle. Huzur- Abi bu hayat bunlara güzel Serdar abi. Ne çoluk var, ne çocuk var, ne kira var, ne elektrik var. Bunlar da bunu koruması emeği veriyor. Vallahi. Bunlar da onu koruyor. Tabii onlar da bunlar kurtluğu bırakmış.
köpek olmuşlar. Evet. Hizmet ediyorlar insanlara, insanlar da onlara Kendi soylarına karşı bunları koruyorlar. Evet. Çok insanoğlu ne kadar acayip değil mi? Nasıl bir taktik geliştirmiş. Evet, Bak bunlar da mesela tarihsel süreçte bakmışlar ki aç kalıyorlar, insanların yanında kırıntı var. Ulan demişler biz niye avlanıyoruz? Biz gidelim bunların yanına. İnsanoğlu iki ırkı birbirine düşürmüş. He, aynen öyle. Elevci amcası çocuklarına düşman olmuş. Ha işte bunlar amca çocukları, Evet. kardeş kavgası. Evet. Bunlar tabii zamanla değişmişler. Zamanla daha çok itaat etmişler. Sahiplerini daha çok memnun etmeye yoğunlaşmışlar. Diğeri de vahşi doğasına devam ediyor. Evet. Hırçı kurt olsaydı nasıl bir kurt olurdu Serdar abi? Koyunları mahvederdi. Sarsılmaz, alır kaçardı. Hiç baş edemezdin. Sarsılmaz bunların yavrusundan olacak. He. Sarsılmazla palazın, aslında sarsılmaz ile palazın yavrusu mükemmel olur. Çünkü palaz tam kangal Serdar abi. Palazda bir güç, bir kuvvet var. İnanır mısın? Hala hırçı onu yıkamamış. Vallahi. Yani sürtüşüyorlar. Hırçudan çekiniyor. Şimdi hırçu 4 yaşında, o 8 yaşında. O 2014'ün yavrusu. Şimdi çekiniyor ama bir türlü de yani onu boğma, bozma falan yok. Evet. Yani o kendini o duruma koymaz. Bir de çok da serttir. Acayip hırçın bir. Yani onun yavrusu olsa var ya Serdar abi. Mesela o ile sarsılmazın yavrusu olsa inan ki yani kurtlara, köpeklere böyle birebir. Biz ona genelde ikisini çiftleşiriz değil mi? Ya işte Beşu'yu çiftleştireceğim ben. Beşu da çok sert. Beşu da böyle kabadayı benim hoşuma gidiyor ya. Bir tane kara dişi var bana gelecek. Aynı Beşu'ya benziyor. Bakalım inşallah. Murat çok bile kovadı. He? Kısa bile çok yoğundu. Aynı o boğalardan Ha. boğalara tutur. İşte Serdar abi o kaslarındaki yoğunluk, boynundaki o kas yoğunluğu o onu acayip güçlü kılıyor. He. Onu her yana Sirkeleyemez. Sirkeleyemez. Ha, bizim Aydın anlatıyordu, diyordu biz Melekli'deydik diyor, Palaz daha yeni 1 yaşında. Diyor bir tane çocuk var, köpeğini getiriyor oraya. Diyor köpeği de iri, ben de diyor korkuyorum diyor, Palaz'ı boğacak. Diyor bir gün geldi oraya. Neyse diyor bu çocuk herhalde diyor Palaz'a kıskısladı bunu. Ya diyor Palaz o diyor böyle koca dev gibi bir köpekti diyor. Ama Malaklıydı. Diyor Palaz da bunlar bir ayağa kalktılar diyor, Palaz bunun kulağından tuttu. Diyor şimdi köpeği yere yıkmış, köpeği bırakmıyor. Diyor böyle sirkeliyor, köpek bağırıyor diyor. Daha 1 yaşında o zaman. Evet. Yani ondaki o güç kuvvet yani bizim mesela bu köpeklerde inan ki belki hiçbirisinde o güç o kuvvet yok yani. Bir de o yıllarca tek kaldı. Mesela o hep bir eşi kayboldu, bir eşi öldü. Ondan sonra Beşu geldi, Beşu ile anlaşamadılar. Yani bir türlü böyle yani o gençliğinde böyle güçlü bir ekibin içinde olsaydı Palaz'da hangi köpek baş edebilirdi? Biz şeydeydik, bu kırda var ya, Karakoyun'un kırı. Oradaydık. Bir gece koyunu yatırdık böyle, yalnız böyle semsiz bir yerde. O sabah da zaten artık göç yolculuğuna çıkacağız, gideceğiz. Bir kuzenim var, onunla birlikteydik. Neyse dedim İbrahim burası dedim tehlikeli, bir şey olmaz dedi ya köpekler. O gün de Beşu diğer itlerle boğuşmuş. Diğer Ziya abinin itleri var, Karakoyun, onun itleri de fena. Boğuşmuş, Beşu'nun ayağı aksıyor. Hatta o tırnağı var ya kırık, orada kırılmıştı zaten. Kışta batıp kırılmıştı. Biz fark edemedik, sonra fark ettik. Gece kurt geldi koyuna. Bazı yaşlı koyunlar vardı. Yaşlı koyunlar böyle kalkmışlar. Ota hani gühürlerin etrafında böyle ot oluyor ya yeşil. Evet. Oraya kalkmış. Kurt oradan bir koyunu tuttu. Saldırdı, koyun tuttu. Palaz peşine düştü. Beşo da diğer taraftan gitti. Kurt böyle çembere düştü. Tepenin arkasında Palaz yetişti kurda. Bir boğuştular. Boğuşma sesleri falan. Kurt bir vurdu kendini. Zaten kurt şeye dönmüyor yani. Dikkat et böyle genellikle hani internette de var böyle yani kurt böyle dönüp köpekle ağız ağza falan boğuşmaz. Zaten kaçış yoluna. Zaten boğuşsa köpeği alt eder. He. Yani kaçmak için. Ya her kurt balt edemez. Şimdi mesela kurt var ya çok iridir, kurt var güçlüdür, kurt var zayıftır, kurt var. Ya kurt var düşünsene, 1 haftadır hayvan aç kalmış. O hayvan nasıl boğuşacak? O her gün ekmek yiyen, et yiyen köpekle nasıl boğuşacak yani? Yani şimdi mesela şöyle bir şey var. Ya diyorlar ki işte bir köpek bir kurdu alt eder mi? Ya yaşam koşulları bir değil. O bir kere vahşi bir hayvan, bu evcil bir hayvan. O eğer iyi beslenmişse, gücü yerindeyse, sağlığı yerindeyse, köpek belki gününde değil. Köpek yorulmuştur, bitap düşmüştür. Yani o şey var, çok iyi 2 tane boksörü maça çıkarırsın. Ya boksörün başı ağrır.
diğeri kazanır. Evet. Yani bunu değiştiren bir sürü faktör var yani. Evet. Hayvanların da psikolojisi bozuluyor. Mesela bunların psikolojisi bozuk olsa inan ki kurda da doğru düzgün gitmezler. Ya bunun da başı ağrıyabilir. He başı tabii. Ya makinedir. Makine arıza veriyor. Arıza verir, doğru. He makine arıza veriyor. Yani bu da canlıdır. Neyse kurtla boğuştu. Beşu yetişti. Bayağı bir kurdu sürdüler götürdüler. O palaz yani birkaç kere böyle kurt tutmuşluğu var. Yani o ölümüne gidiyor yani böyle gittiği zaman ölümüne gidiyor. Bakıyor mesela. Kontrol ediyor. Eğer kurt tam onun bölgesine girmişse yani asla durmaz. Ama kurdu uzaktan da fark etti mi mesela bakıyor ki kurtla arasında çok mesafe var. Boşuna kendini yormuyor yani. O şey de var yani. Bu da biraz köpeklerin tecrübedir. Yani daha çok o olaylarla öyle karşılaşa artık bunlar tecrübe edinmiş hep onlar. Pozgar bir şey gördüm ölümüne koşuyor. He pozgar gördü mü gidiyor da. Sen buradan bir tavşan kaldırdılar. Ya gittiler sıra beşe alacağını. Aha. Bir saat sonra geldiler. Öyle sarsılmaz he. Abi sarsılmaz. Bir de bu. Bu hırçı he hırçı. Bu hırçı onlardan sonra geldi. Bunlar yarım saat sonra geldi. Evet. Cemal buradan bağırdı dedi köpeğe çalacaklar. Bir gitmiş yola çıkmış getirmiş. Evet. Tavşanın peşine gittiler. Evet. Ama palaz öyle değil. Palaz bakıyor. Palaz da beşu da. Onlar burada kaldı. Onlar gitmedi. Onlar bakıyor eğer yakalayabilirlerse sert saldırıyorlar. Ama bakıyorlar ki yok menzilden çıkmış daha peşine düşmüyorlar. Bunlar da palazda beşi olabilmek için daha bir fırın ekmek yemeliler. Değil mi yakışıklı oğlum? Kafa yapısı güzel lan. Ha bu da çok sert. Ağzına baksana kafa. Ha. Bebeğim. Seni oğlum boğmuşlar. Neyse arkadaşlar iğne yaptım ben ona. 3 santim beyaz lava yaptım. Baktım ayağında kırık mırık yok. Ben inceledim ayağını. Baktım iltihaplanma var. Böyle bir iğnesini yaptım. Bugün keyfi yerinde. Yarın da oğluşuma Serdar abi süt getirecek. 5 litre süt. Günde 1 litre. Ekmeğe doğrayıp vereceğim. Yesin güzel kendini hızlı toplasın diye. Bugün akşama doğru gene iğne yapacağım. İğne yaptım ayağı iyi yani. Eve götürünce biraz şey oluyor arkadaşlar. Köpekler arasındaki düzen bozuluyor. Yani mesela bu sefer yabancı bir köpek gibi davranıyorlar ona eziyorlar. O yüzden eve götürmek aslında istemiyorum yani. Baby. İyisin. Bugün iyi gördüm seni ha. Burada koyun otarıyoruz. Evlerin hemen yanında. Bu havada en iyi kestane gider. İyi de gelir umarım. Bu dişi kuzuların koça gelmesi çok kötü oldu. Hepsi baharın doğum yapacak. Şalı takmış boynuna. Bütün koyunları ürkütüyor.
Dur bakalım güzel kız, dur bakalım. Dur bakalım. Tamam. Erdal abin seni kurtardı. Al. Koyunlar ona geçmiş olsun, geçmiş olsun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çadırı gördüler değil mi? Bir arabayı. Mazami birinci pes. Gençler hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kemal Bey nasılsın? Uzun bir aradan sonra seni görmek iyi oldu. Niye çalıştırıyorsun onun için mi? Yok, çalıştırmak için değil, gördüğümüz için yani. Hiç çalışmayabilirsin. Geç içeride otur, çayını kahveni iç. Oğlum ya bir çalışmak için gelmiş. Ha, sağ ol, ayağına sağlık. Hoş Sağ gelmişsin. Oo! Evet, aşı yapacağız. Çiçek aşısı her koyuna yarım santim yapılacak. Bu da aşı yolu. Yalnız biraz geniş yap. Adam oğlu gelsin baba. Çayın okey, çayın okey. Bari pişirin. O da göz çok ağır. Pişi. Ona pişi koy. Bom, pis vrao sineka, bom, til kazki pis vrao sineka. Ay tu video sen okumayısın. Destek olur yolu. Ayçe. Raktora. Hazır kadar nerede? Kolay ne? Zor az o. Bir dakika. Ona kemana otur bir cerbiye bilerdim. Serdar abi ahtapot gibi her yeri sar. Üçten alın orada. İşte elinde sen bir tane koyun bile sen yanında kaçıyor. Ne? Tamam bu koyun aşı eksik getirmişler. Bu da aşı eksik. Albo var. Hedi kuru hoca ne kandık mı Arabi pesi xtuğa. Ali veren bojun tırnağı. Ula. Hadi gel son aşıyı da yapalım bitsin hadi. Arada mahvar rutubet edik şimdi. Ha vallahi doğru söylüyor. Baba sen ağasın bize ranza getir. Bakalım ne işçilerine sahip çıkmalısın ama öyle olmaz ki yani. Buna bilsem mi alırım? Tamam. Var her yerde satıyorlar. İki ranza olsun, biri bu tarafta, öbürü gerçekten de Kemal'in dediği doğru. Burada yerde hep kapıyoruz şifayı. Valla yerde rutubeti oluyorsunuz. Evet. O keçe şey gibi değil yani. Bize rahatı da olmuyor. Vallahi rahat yok zaten. İtin rahatı var, bizim rahatımız yok. adam gerçek alışkındır ama Yok ya. ya. Yine de insanlık var. İnsan hastalandı mı? Adam. Perişan olur. Perişan oluyor. İyi bak bu gece tamam. Sonuçta meşgul olduğunuz bir Hiç iş dışarı var. çıkma. Bir el feneri tut koyuna çıkma dışarı tamam. Sana ateş ederler. Zaten kafanı çıkar tamamdır. Çok çalıştı ya tarlada. He. Zaten kafanı çıkar tamamdır. Şerik o Sen- kattın koyunu. Serdar abi eline koluna sağlık. Senin de Çok zahmet çektin abi vallahi. Ciddi söylüyorum, çok zahmet çektin. Abi sen.
Telefonun kabını buldun. Şey değildi ya sen Antep fıstığı. Evet Antep fıstığı. Antep fıstığı yarına sağ ol. Serdar. Bu gece bak konuştuğun lafa dikkat ediyor adam ne diyeyim bize bak. Serdar abi valla o dedi ben bir şey. Serdar abi siz senle Adem birbirinize fıstık mıstık. Haydi ya abi. O sevgiden böyle var. He sevgiden. Serdar bu gece koyun sana emanet. Tamam. Gitmeyeceksin tamam mı? O ayakta Ne yapacağım? Ha? Ne yapacağım böyle? Arkanı kurt murt gelir bir şey olur. Sabah Adam işte nöbet tutuyor atacağız şimdi. Şey yap abi. O bostana korkulur dikiyorlar ya. Sen adamı o köşeye dik. Maşallah 7 tane it var. Abi elinize kolunuza sağlık. Biz şimdi Pozgavri de götürüyorum. Onu bir ayağı iyi. Yarın bir de pensilim yapsam bir hafta kalsın o. Bir dinlensen hayvan. Mahvoldu ha. Mahvoldu gitti o. Şöyle bir de boğul var ya. He vallahi. Kaybolur abi. Bağlayacağım. Hiçbir şey olmadı. Onu bağlayacağım bırakmayacağım. Bağlamazsan bak orada hayvan gelip Bağlamasa gider. geçiyor. Oralarda koyun geçiyor. Ya bizim ahır boş. Ahıra koyarım ahırda bağlarım. He. Bizim eski ahıra koyuyordu rahat şey yaptı. Yok getirdi Draksın burada. Uzgar bir kaç gün evde kal oğlum tamam mı? Evde kal iyileşeceksin. Sen de bağlayalım ahırın içine. Milo rahat bırak Milo. Gel. Uzgar gel. Uzgar. Gel. Gel oğlum gel. Gel tamam burada durun. Ara kapıyı da kapatsam en azından hareket alanı fazla olmaz. Böyle bir sis var orada ya. Oğlum akıllı olun lan. Milo rahat bırak Pozgar'ı. Pozgar zaten rahatsız. Kulağı tekrar kanadı. Bunu bağlamalıyız. Böyle burada olmaz. Gel Pozgar gel. Gel bak gel. Kulağı zaten iyi toplanmıştır şimdi. Gel bakayım gel seni bağlayayım gel. Böyle olmaz. Kut Milo çık dışarı. Milo çık dışarı. Rojan. Pozgar gel buraya seni bağlayayım. Geçici gel. Gel sana ekmek getireceğim gel. Gel bak. Gel şurada yat.